Ekran ettiği YouTube kanalından herkese merhaba. Merhabalar. Bugün masamızda Türk sinemasının gerçekten temel taşlarından biri var. Evet. 1976 yapımı Zeki Ökten'in yönettiği, Umur Bugay'ın yazdığı ve tabii ki Kemal Sunal'ın devleştiği Kapıcılar Kralı. Kapıcılar Kralı. Bu film sadece bir komedi değil bence, aynı zamanda 70'ler Türkiye'sinin o kentsel yaşamına, sınıf farklılıklarına, insan ilişkilerine dair müthiş bir ayna tutuyor sanki. Gerçekten de öyle. Hatta filmin geçtiği o meşhur apartman var ya, Evet. adeta dönemin sosyal yapısının küçültülmüş bir modeli gibi. Yani katlar arasındaki o fiziksel ayrım aynı zamanda sosyal statüleri de belirliyor resmen. Nasıl yani? Biraz açar mısın? Şöyle, Bodrum'da en altta emeğiyle geçinen kapıcı Seyit ve ailesi var. Tamam. Üst katlara çıktıkça hiyerarşi belirginleşiyor. Kıt kanaat geçinen memur Ferit, ul üstünde ter asabi Nuri Bey, Oo, Nuri Bey. sonra disiplini temsil eden albay ve en tepede zenginliğiyle diğerlerinden ayrışan Ubeyd Bey. Vay be, tam bir sosyal merdiven gibi yani. Aynen öyle. Bu yapı filmdeki tüm çatışmaların ve komedinin de kaynağı aslında. Peki bu ilginç yapının içine Seyit karakteri nasıl yerleşiyor? Film onun oğluyla çöpürü taşıdığı sahneyle açılıyor değil mi? Evet, o sahneyle başlıyor. Ama asıl mesele Seyit'in günlük koşturmacası değil mi? O bitmek bilmeyen koşturma hali. Çok çarpıcıydı. Kesinlikle. Seyit'in hayatı yani resmen apartman sakinlerinin bitmek bilmeyen talepleriyle şekilleniyor. Evinde bile rahat yok. Hiç yok. Evinde 2 lokma yemek yiyecekken bile her daireden farklı bir zil sesiyle irkiliyor adamcağız. Her zil yenidir iş demek. Aynen. Her zil yeni bir emir, yeni bir koşturmaca demek. Doktorun arabasını yıkıyor, diğerlerinin siparişlerini getiriyor. Yönetici Fehmi Bey'in eşinin isteklerini yerine getiriyor. Bitmiyor yani. Bitmiyor. Eve döndüğünde ayaklarıma kara sular indi demesi boşuna değil yani. Tam karısı Hacer masaj yapacakken hop o zil yine çalıyor. Of. Bu sürekli kesintiye uğrama hali Seyit'in kendi hayatı üzerindeki kontrolünün ne kadar az olduğunu gösteriyor aslında. Ve o çalan zil, gece yarısı 2 yumurta isteyen karısının sözünden pek çıkamayan yönetici Fehmi Bey'e ait. Evet. İşte burada Seyit'in o meşhur kurnazlık damarı devreye giriyor sanki. Bu durum onun sadece emirleri yerine getiren biri olmadığını, yani sistem içinde kendi yolunu bulmaya çalıştığını da gösteriyor sanırım. Tam olarak öyle. Bakkala gitmek yerine apartmanın o ayyaş ama zararsız sakini var ya, Şevket Altun'un karakteri. Evet, evet. Ondan 2 yumurta ödünç alıp sanki marketten koşturarak gelmiş gibi soluk soluğa yöneticiye sunması. Bu sadece bir zaman kazanma hamlesi değil bence. Ne peki? Aynı zamanda içinde bulunduğu zor koşullara karşı geliştirdiği bir hayatta kalma mekanizması. Az kaynakla çok iş başarma, durumu idare etme becerisi yani. Kurnazlık. Ama yönetici Fehmi'nin karısının tepkisi de o sosyal mesafeyi çok net ortaya koyuyor. Ne sokuyorsun bu herifi içeri? Hiç gizlimiz saklımız kalmadı. Aynen. Yani Seyit'i kendi özel alanlarına, kendi seviyelerine ait görmüyorlar. Bu bakış açısı film boyunca farklı karakterlerde tekrar karşımıza çıkıyor değil mi? Evet, bu sınıfsal ayrım çok belirgin. Peki Seyit bu duruma karşı ne yapıyor? Ne yapıyor? Yine kurnazlığıyla cevap veriyor. Ayyaş komşuya meyve suyuyla karıştırdığı içkiyi satarak ek gelir elde etmeye çalışıyor. Ha evet, o sahne. Bu küçük manevralar aslında onun ekonomik sıkışmışlığına ve bu sıkışmışlıktan kurtulmak için bulduğu belki de ahlaki sınırları zorlayan çözümlere işaret ediyor bence. Yani sistem onu dışarı ittikçe. Aynen, sistemin kurallarını kendi lehine esnetmek zorunda kalıyor. Başka çaresi yok gibi. Apartmanın diğer sakinleriyle ilişkileri de bu durumu pekiştiriyor sanki. Gece geç saatte gelen memur Ferit'i, "Gir Ferit Bey, alacaklı yok" diye içeri alması mesela. Evet, o Ferit'in mütevazi yaşamına dair ince bir ipucu aslında. Sonra o meşhur Nuri Bey sahnesi. Eşyalarını taşımaya yardım ediyor ama Nuri Bey kendi kapısını tekmeliyor. Bu öfke patlamaları ne anlama geliyor sence? Nuri Bey karakteri gibi, apartmandaki gerilimin somutlaşmış hali gibi, kendi içindeki sıkıntıları, memnuniyetsizlikleri dışarıya, özellikle de kendinden zayıf gördüklerine yansıtıyor sanki. Seyit de kolay hedef oluyor tabii. Aynen öyle. Tam bu noktada bir de haber ajansı Makbule Hanım faktörü var.
Ah Makbule Hanım, kadın kadın değil, haber ajansı. Evet, dedikodu merak, olayları büyütme. Makbule apartmanın kolektif bilinçaltının sesi gibi adeta. Ve derken ilk büyük kavga patlak veriyor. Nuri Bey'in evdeki tartışması. Hı hı. Makbule'nin dışarıdan adam karısını öldürecek diye bağırmasıyla tüm apartmanı koridora döküyor. Herkes kapıda. Herkes meraklı ama kimse müdahale etmeye yanaşmıyor. O nasıl bir şey ya? Klasik apartman durumu işte. Sonra albayın emriyle Fehmi Bey ve Seyit kapıya gidiyor. Ama kapı çalınca herkes toz oluyor. Bu toplumsal ama aslında bireysel korkaklık hali çok tanıdık değil mi? Hem de nasıl tanıdık. O kalabalığın bir anda dağılması, sorumluluk almaktan kaçınma, bana dokunmayan yılan bin yaşasın tavrının mükemmel bir yansıması bence. Herkes şikayetçi ama kimse elini taşın altına koymuyor. Aynen. Sonuçta olan, zaten baskı altında olan yönetici Fehmiye oluyor. İstifa edip dosyaları albayın kapısına fırlatıyor. Ve bu da apartmanda yeni bir dönemin başlangıcı oluyor. Albay dönemi. Aynen, albay dönemi başlıyor. Albayın yöneticiliğiyle birlikte apartmanda tam bir askeri nizam başlıyor, değil mi? Tam öyle. Sabah içtiması, katı kurallar, Seyit'in her hareketinin kontrol altına alınması. Komedi unsuru artsa da Seyit için hayat daha da zorlaşıyor aslında. Tabii canım, ne komedisi, adam için eziyet. Bu otoriter yönetim biçimi acaba daha geniş bir toplumsal eleştiri mi içeriyor sence? Kesinlikle. Albay karakteri sadece emekli bir asker değil bence. Aynı zamanda toplumdaki o otoriter eğilimlerin, baskıcı yönetim anlayışının bir karikatürü gibi. Nasıl yani? Kuralları sorgusuz sualsiz uygulaha, bireysel özgürlükleri kısıtlama tavrı, bunlar hep Seyit üzerinde somutlaşıyor. Saat 5'te kalkma zorunluluğu, günlük tıraş mecburiyeti gibi absürt kurallar bu otoritenin anlamsızlığını da vurguluyor bence. Tam bu sırada üst kattaki Ubeyd Bey'in dairesine yeni kiracılar geliyor. Evet, yeni kiracılar. Seyit burada da bir fırsatçılık yapıyor ve kirayı 4.000 liradan 5.000 liraya çıkarıyor. Uyanık Seyit iş başında yine. Bu onun sadece ezilen değil, aynı zamanda fırsatları kollayan bir karakter olduğunu da gösteriyor. Peki ya kiracılara apartman sakinleri hakkında bilgi verirken yaptığı abartmalar? Burada 2 odada 7 kişi yaşıyor demesi falan. O abartmalar Seyit'in mizah anlayışının bir parçası tabii ama aynı zamanda apartmandaki sıkışıklığı, mahremiyetin azlığını da ironik bir şekilde vurguluyor bence. Tabii, bilmediği bir şey var. Aynen, bilmediği şey yeni kiracıların aslında Ubeyd Bey'i soymayı planladıkları. Bu durum ilerideki olaylar için önemli bir zemin hazırlıyor aslında. Bu arada albayın baskısı da artıyor. Seyit'in karısı Hacer'in yeni kiracıların dairesini temizlerken apartman malzemelerini kullandığı gerekçesiyle hırsızlıkla suçlanması Evet, o çok ağırdı. ve albayın bahşişi kaldırdım çıkışı. Gerilim iyice tırmanıyor. Hacer'in bayılması ve hamile olduğunun ima edilmesi. Gerçi o konu biraz havada kalıyor ama dramatik bir an. Evet, albayın bahşişi yasaklaması, Seyit'in zaten kıt olan gelir kaynaklarından birini daha kesme girişimi. Bu sadece ekonomik bir baskı değil, aynı zamanda Seyit'in onuruna yönelik bir saldırı gibi. Küçük, kişisel ilişkileri bile kontrol etmeye çalışıyor. Aynen öyle. Kiracıların taşınma sahnesi de çok katmanlı bence. Seyit eşya taşırken dedikoducu Makbule yine iş başında. Makbule her yerde. Ve yeni gelen adamın aslında polis olduğunu biliyor olması şaşırtıcı. Seyit'in o kadından hiçbir şey saklanmaz tespiti durumu özetliyor resmen. Doğru valla. Kadın kiracının Seyit'e hem işi için hem de ekstra bahşiş vermesi ise albayla yeni bir çatışmaya yol açıyor. İşte o meşhur sahne. O kovalamaca ve Seyit'in parayı yutması. Filmin en akılda kalan sahnelerinden biri kesinlikle. Evet ya, ne sahneydi ama. Bu Seyit'in direnişinin, pes etmeyişinin belki de en absürt ama en güçlü ifadesi bence. Yani parayı albaya kaptırmaktansa yutmayı tercih ediyor. Müthiş. Bu onun için sadece para değil, aynı zamanda onur meselesi. Kendi emeğinin karşılığını koruma mücadelesi. Albayın zulmü bitmiyor tabii. Kömür taşıma emri, Seyit'in ben kapıcıyım, hamal değilim itirazına rağmen tehditle yaptırıyor. Evet, o da çok kötüydü. Bu Seyit'in iş tanımının ne kadar keyfi bir şekilde genişletilebildiğini, ne kadar savunmasız olduğunu gösteriyor. Ama Seyit de altta kalmıyor kolay kolay. Ne yapıyor? Albayın oğluna o meşhur içkiyi 2 katı fiyata satarak küçük de olsa bir intikam alıyor.
İyi yapıyor. Bu karşılıklı hamleler filmdeki güç mücadelesinin devam ettiğini gösteriyor aslında. Ardından albayın Seyit'i itfaiyeci yapıp tatbikatlar yaptırması da komedinin dozunu arttırırken Seyit'in üzerindeki baskıyı da farklı bir boyuta taşıyor tabii. Yangın tüpleri falan. Evet, evet. Ve sonra ikinci Büyük Nuri Bey kavgası. Döngü devam ediyor. Yine benzer sebepler, yine aynı öfke patlaması ve bu sefer birinin Makbule'nin kafasına isabet etmesi. Yazık kadına ama. Apartman tekrar ayaklanıyor, Fehmi'nin karısı albayı kışkırtıyor, albay göstermelik bir celallenme yaşıyor. Burada ilginç olan şey durumun birincisiyle neredeyse aynı şekilde tekrarlanması. Evet, fark ettin mi? Tabii, albayın arkadaşı Mithat'ın yeni kiracı polise haber verelim önerisi, albayın Seyit'e kapıyı kırma emri vermesi ve tam Seyit kapıyı kıracakken Nuri'nin çıkıp ona saldırması, kalabalığın yine anında dağılması. Hep aynı senaryo. Bu tekrar apartmandaki o kısır döngüyü, sorunların çözülmediğini, sadece ertelendiğini gösteriyor bence. Seyit'in Makbule'ye söylediği her şeye burnunu sokarsan böyle torbayla gezersin lafı da. Çok manidar. Aynen bu duruma bir yorum niteliğinde. Bu kaosun ortasında bir de Seyit'in yeni kadın kiracıya olan ilgisi var. Yani bir hoşlanma durumu. Evet o da ilginç bir yan hikaye. Kadının bunu soygun planı için kullandığını biz biliyoruz ama Seyit bilmiyor tabii. Bu durum Seyit'in insani zaaflarını, belki yalnızlığını ve bir anlık kaçış arzusunu mu gösteriyor sence? Olabilir. Yani Seyit sürekli emir alan, ezilen konumundan sıkılmış olabilir. Kadının ilgisi ona kendini farklı hissettirmiş olabilir, kim bilir. Ama bir tuzak aslında. Tabii ki. Ancak bu ilgi aslında onu daha büyük bir tehlikenin içine çeken bir tuzak. Kadın, Ubeyd Bey'in evde olmadığı zamanı öğrenmek için Seyit'in bu zaafını kullanıyor resmen. Ve filmin doruk noktasına geliyoruz. Yangın alarmı kaosu. Ah o sahne, efsane. Albayın 3 uzun zil talimatı, Mithat'ın kızlarının zile basmasıyla birleşince ortalık karışıyor. Tam bir curcuna. Seyit, alarm çaldığını sanıp yangın tüpüyle önüne geleni köpüğe boğuyor. Bu sahne, birikmiş gerilimin, yanlış anlaşılmaların ve absürtlüğün zirvesi adeta. Tam bir kargaşa anı gerçekten. Herkesin birbirine girdiği, kimin ne yaptığının belli olmadığı, kontrolün tamamen kaybedildiği bir an. Apartmanın özeti gibi. Aynen. Bu kaos aslında apartmandaki genel düzensizliğin bir yansıması. Herkes kendi derdinde, iletişim kopuk ve sonuçta işler çığırından çıkıyor. Bu olay da tabii albayın Seyit'i kovmak için imza toplamasına bahane oluyor. Seyit artık iyice köşeye sıkışmış gibi görünüyor. Herkes kovulması için imza veriyor. Tam bu sırada bayram günü, Evet. kadın kiracının bana saldırdı iftirası ve erkek kiracının soygun girişimi yaşanıyor. Seyit bu tuzağı nasıl anlıyor ve durumu nasıl lehine çeviriyor? Bu an onun karakterinin hangi yönünü öne çıkarıyor sence? Bu onun sadece kurnaz değil, aynı zamanda zeki ve çok iyi bir gözlemci olduğunu da gösteriyor bence. Olayların gidişatındaki tuhaflığı fark ediyor, yani kendisine kurulan tuzağı anlıyor ve son bir hamleyle hem iftirayı boşa çıkarıyor hem de hırsızları yakalatıyor. Vay be. Bu onun öyle pasif bir kurban olmadığını, gerektiğinde durumu kontrol altına alabilecek potansiyele sahip olduğunu kanıtlıyor resmen. Ve final, o meşhur final. Herkes Seyit'in kovulmasını beklerken o bombayı patlatıyor, apartmanın %51 hissesini satın almış. Kral geri döndü. O ana kadar emir eri olan kapıcı bir anda apartmanın yeni patronu oluyor. Bu final sana ne ifade ediyor? Sadece bir komedi finali mi yoksa daha derin bir mesajı var mı? Bu final sadece komik değil bence, aynı zamanda çok güçlü bir sosyal mesaj içeriyor. Yani ezilen, hor görülen, yok sayılan bir karakterin sistemin araçlarını yani para, mülkiyet kullanarak en tepeye çıkması adeta bir devrim niteliğinde. Bu alttakilerin de bir gün güç sahibi olabileceğine dair belki biraz ütopik ama umut veren bir mesaj. Kapıcılar Kralı'nın neden bir klasik olduğunu özetleyen bir final bu bence. Gerçekten de güldürürken düşündüren, toplumsal yapıya, insan ilişkilerine ve güç dengelerine dair çok katmanlı okumalara açık bir film. Seyit'in omuzlarındaki yük, kurnazlığı, direnişi ve sonunda kazandığı o zafer yıllar geçse de unutulmuyor.
Kesinlikle. Filmdeki her karakter, her olay, dönemin ruhunu ve toplumsal dinamiklerini anlamak için önemli ipuçları sunuyor. İzlerken hem kahkaha atıyorsunuz hem de ister istemez acaba bugün durum ne kadar farklı diye düşünmekten kendinizi alamıyorsunuz. Çok doğru. O zaman toparlayalım. Toparlayalım. Sizlerin destekleriyle YouTube'da gelişiyoruz ve gelişmeye devam edeceğiz. Bunun için sizlere gerçekten çok teşekkür ederiz. Evet, destekleriniz çok kıymetli. Destekleriniz bizler için çok ama çok kıymetli. Videolarımızı beğenip yorum yazmayı ve o yorumlarda da istediğiniz diziyi, filmleri yazmayı unutmayın. Sıradaki durağı siz belirleyin. Aynen, önerilerinizi bekliyoruz. Ayrıca bizleri Facebook, Instagram ve Twitter'dan da takip etmeyi ve oradaki içeriklerimizde göz atmayı unutmayın. Oradan da desteklerinizi bekliyoruz. Bekliyoruz. Başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın, Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın. İyi günler. Hoşça kalın.